Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Size şöyle sünger gibi bir kefir tatlısı tarifi vermek istiyorum. Şerbetli bir tatlı ve çok güzel, çok da pratik. Ben direkt tepside yapıyorum. Şöyle bir tepsiye biraz yağ döküyorum. Bir fırça yardımıyla da yağı tepsinin her tarafına, dibine ve kenarlara sürebiliriz. Yağladığım tepsiye yarım su bardağı şeker ve 4 yumurta koyuyorum. 5 yumurta da koyabiliriz. Yumurta protein demek. Süt, yoğurt, yumurtayı hamur işlerimize ne kadar çok katarsak o kadar iyi olur. Kilo alma korkusu olmadan yiyebiliriz. Sonra tahta bir kaşıkla böyle gidip gelip bunu karıştırıyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Bazen çırpıyorum. Ben bunu iş yaparken böyle hazırlıyorum. Ve buradaki önemli olan püf nokta şeker ile yumurta iyice birbirine karışana kadar bunu böyle gelip gidip karıştırmak. Mikser kullanmıyorum, çırpıcı da kullanmıyorum. Tahta bir kaşık yeterli. Şu şekilde yapıyorum. Sonra gidip biraz işimi yapıyorum. Tekrar geliyorum, biraz daha bunu çırpıyorum. İnanın mükemmel oluyor bu şekilde. Çok sık yapıyorum bu tatlıyı. Keklerde de bu yöntemi kullanıyorum. Böylece çok fazla bulaşık da çıkmıyor. Bazen fırça bile kullanmıyorum tepsiyi yağlarken. Şöyle kaydırarak sağa sola yağlanmasını sağlıyorum. Bakın şöyle altına bir şey koydum, bez koydum ve şöyle şurada kenarda çırpıyorum. Yaklaşık bunu böyle bir yarım saat kadar gidip gelip karıştırıyorum. Şerbetimi hazırlamak istiyorum hemen. Tepsi ölçülerim küçük bir dikdörtgen tepsi bu. 26'ya 28 santim. Hemen 3 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su ekliyorum. Bir dilim de limon atıyorum içerisine. Ocağa alıyorum. Küçük ocakta kaynamasını bekliyorum. Önce ocağı açıyorum. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra ocağı en küçük ayara alıyorum. Kısıyorum. Küçük ocakta kısık ateşte. Bir kapakla da şöyle yarım kapak kapatıyorum tenceremi. Şerbetin etrafa sıçramaması için. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar şerbeti kaynatıyorum. Bu arada şeker ve yumurta çok güzel eridi. Yarım su bardağı zeytinyağı kullanıyorum ben. Sızma zeytinyağı koydum. Çok güzel oluyor. Çok da sağlıklı. Bir su bardağı kefir koyuyorum. Bunun püf noktası bu. Malzemeleri homojen olacak şekilde tahta kaşıkla iyice karıştırıyorum. Artık bu aşamadan sonra bekleme yapmıyorum. Hemen hazırlayıp fırına vermek istiyorum. Şöyle yağ ile yumurta, kefir hepsi iyice karışana kadar güzelce kaşıkla çırpıyorum. Bakın şöyle çok güzel oldu. Unu eliyorum. Şöyle bir su bardağı un koydum un eleğine. Bir paket vanilin, 2 paket de kabartma tozu koyuyorum. Tepsi büyük olduğu için. Hızlıca şöyle eliyorum. Bu şekilde unu elediğimiz zaman un havalanmış oluyor ve daha güzel kabarıyor. Çok az un gidiyor zaten. Çok az da zerdeçal koyuyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar zerdeçal ekledim. Daha sarı, daha güzel bir renk olacak. Ve şöyle kaşıkla görüldüğü gibi unu iyice yediriyorum. Buradaki önemli olan nokta malzeme miktarı değil, kıvamı ayarlayabilmek. Şimdi size birazdan keklerde kıvamı nasıl ayarladığımı göstereceğim. İnanın o ayarlama şekliyle her türlü keki yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar malzeme ile yapabilirsiniz. Sünger gibi kek için kontrolü şu şekilde yapıyorum. Şöyle hamurdan biraz alıp havaya kaldırıp döküyorum. Kat kat dökülmesi ve hemen dağılması gerekiyor. Bakın çok dağılıyor. Hiç kat oluşmuyor. Henüz çok cıvık demek bu. Şöyle bir yarım su bardağı kadar daha un koydum. Unu her zaman azar azar ekleyerek kıvamı kontrol etmeliyiz. Şöyle yine kaşıkla ortadan başlayarak karıştırıyorum. Eklediğim yeni unun her tarafa gelmesini sağlıyorum. Hamurda şöyle eşit bir yoğunluk oluşmalı. İyice çırptıktan sonra tekrar kıvamını kontrol ediyorum ve şöyle bakın kat kat dökülmeli ve katlar hızlı dağılmalı. Bakın iyice yaklaştırdığımda kat kat döküldüğünü
Görüyorsunuz. Bu kıvam çok önemli. Bu şekilde bir kıvamla sünger gibi kekler elde edersiniz. Üzerine biraz kıyılmış ceviz ekliyorum ve 180 derecede fanlı ayarda altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkardığım sıcak kekin üzerine birazcık böyle tereyağı sürdüm cevizleri yerinden oynatmadan. Kefir tatlımız soğuduktan sonra güzelce dilimlere kesiyorum ve daha sonra tatlı soğuk, şerbet soğuk olacak şekilde şerbetini 2-3 aşamada döküyorum. Kefir tatlımız hazır. Şerbetini iyice çekip biraz dinlenmesi gerekiyor. Soğuk fırının içerisine koyuyorum tatlıyı. Böylece üzeri kurumamış oluyor ve tatlımızı bitirene kadar soğuk fırının içinde saklıyorum. Şimdi bu kek tepsiye yapışacak mı diye çok merak ediyorsunuz, değil mi? İnanın tepsiye yapışmıyor ve böyle sünger gibi muhteşem güzel bir kefir tatlısı oluyor. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.